Merhaba dostlar, ben Gökhan Gündüzalp, kanala ve videoya tekrar hoş geldiniz. Şimdi damızlık tavuklar hakkında video yapacağız. 3. serimiz, damızlıklar hakkındaki 3. seri videomuz bu ve son serimiz. Aslında ilerleyen zamanlarda da bahsederiz de. Şimdi horozumu bırakayım. Güzel güzel damızlık tavuklar hakkında konuşmaya devam edelim biz. Aferin sana. Bunlar benim Araplar. Bir önceki damızlık horoz videosundaki horozumun oğlu. Aynı zamanda sağ köşede kumlanan Arap tavuğun da yavrusu. Üçü de. Yalnız bunlar farklı sezonların yavrusu. Farklı zamanların yavrusu. Bilezik taktığım kırmızı olan, bilezikli olan çok harika. Gerçekten ele ayağı sistemi gerçekten çok güzel bir hayvan. Güzel de mücadeleci, iyi, kaliteli, güzel bir tavuk olma yoluna gidiyor. Değil yani. Gidiyor. Oraya doğru gidiyor. Buna emin olmamın, yani bunun da işte damızlık olmasının bir sebebi olacak ki kendisini göstersin. Hangi marifetleri taşıyor, hangi özellikleri taşıyor. Yani hizmet ettiğimiz kana uyuyor mu? Bunlar önemli. Benim için çok önemli. Diğerinde de bilezik vardı. Aynı şekilde kırmızı bir bilezik vardı. O da düşürmüş bileziğini. Onu da bir ara yenileyeceğim. İkisi de gerçekten anneye babaya yakışır hayvanlar, yani güzel hayvanlar. O yüzden de elimde tutuyorum ve her dönemde bu hayvanlardan birer adet elimde, aferin sana, birer adet tutuyorum ki kan hattım sezon sezon devam etsin ve sezon sezonda yeni bir şekilde onları takip edip hangisinin daha iyi işler yaptığını görmek için. Mesela soyun daha iyisini nasıl elde ederim? Yani arkadan gelenleri de görmek, arkadan gelenleri de takip etmek. En azından soyun başına bir şey gelirse her yıl ayrı ayrı ayırdığım hayvanlardan, tamam mı? Onlardan faydalanabilmek. Çünkü damızlık tavuk şöyle bir şeydir. Damızlık tavuk banka gibidir, bilir misiniz? Hani iyisi hiçbir zaman kolay kolay ele geçmez. Mesela satılmaz bunlar. Bunlar kesilmez, kümesten çıkmaz. Daima ihtiyacımız varmış gibi bir reşat altın gibi bunları böyle kenarda tutarak, biriktirerek her dönem, ama yani bu gerçekten çok önemli ki hayvan çeşitliliği burada çok önemli. Tavuk bankadır. Tavuk bir yatırımdır. Tavuk bir gerçekten bu işte horozdan bir adım önde olan bir hayvandır. Mesela iyi damızlık bir tavuk, sistemli, kaliteli, ağzına çabuk, maşallah sana, inatçı bir damızlık tavuk daima horozdan bir adım öndedir her zaman. Yani böylesi tavuklar da kesinlikle ele, yani kolay kolay geçecek hayvanlar değillerdir. Horoz her zaman alınır. Horoz bulunur. Elinizde iyi, kaliteli mesela bir tavuk varsa horozu her zaman bulursunuz. Ama elinizde iyi bir horoz varsa o horoza mesela tavuğu öyle kolay kolay bulamazsınız. Çünkü elinizdeki damızlığı siz bilirsiniz, tamam mı? Siz izlersiniz. Ona göre hayvanları birbirine işlersiniz. Damızlık tavuğun en iyi özelliği nedir bilir misiniz? Elinizde eğer kaliteli güzel bir kan varsa, güzel bir damızlık tavuğunuz varsa, saha yetenekleri yüksek bir yavru almanız, horoz olarak, erkek yavru olarak ya da bir damızlık yavru almanız, damızlığa giden bir hayvan almanız, yani damızlık yolunda giden bir hayvan almanız o kadar yüksektir. Elinizdeki tavuk iyiyse, çünkü tavuk her zaman horozdan bir adım öndedir ve daha önemlidir. Mesela ben bu piliçleri önce izleyip görüp ona göre bilezik takıyorum. Tamam mı? Görmem lazım, dönem dönem izlemem lazım, bakmam lazım, ona göre bileziklendirip ona göre de işlemlerimi, eşleşmelerimi sürdürmem lazım. Yani eskaza yapılacak işlemler değil. Eskaza yapılacak eşleşmeler de değil. Rastgele olacak bir iş de değil bu. Yani kısacası tavuğun yavrusuna kattığı, horozun yavrusuna kattığından daha çoktur, daha ileridir. Ne kadar kaliteli güzel hayvanlar elde edilirse, ne kadar iyi hayvanlar elde edilirse o kadar da başarı oranı yüksek olur. Ben size
elime bir horoz ya da bir tavuk alıp şöyle diyemem ya bu damızlıktır, damızlığın şekli budur, damızlığın özelliği budur. Bakın şu anda belki bunlara kırık diyenler olacak. Horozla dışarıya çıkmamışlar. Yıllardır yani aynı hayvanla geziyorlar dışarıda. Tedirginler hayvanlar. Yine bak bu biraz rahatladı. Şu biraz rahatladı. Kuyruğunu indirdi. Bakın şu. Hayvan halen tedirgin yani. Zaman zaman kuyruğunu indiriyor, rahatlıyor. Dış görünüşle değil. Tamam mı? Kesinlikle dış görünüşle değil. Hayvanın yaptıklarıyla, hayvanın özellikleriyle, hayvanın sistemiyle, hayvanın altından düşürdükleriyle, zamanla, deneye deneye, sınaya sınaya bu işler olur. Yani buradan hiçbirini elimle alıp ben kimseye gösteremem ki damızlık örneği budur. Sadece ben damızlığımı çıkarırım, ben bunu kullanıyorum diye size söylerim. Aferin sana. Herkes zamanla tecrübe sahibi olup herkes zamanla iyi eşleşmeler, daha iyi eşleşmeler yaparak daha kaliteli işlere adım atar. Burada önemli olan zaten tecrübedir, deneyimdir. Hayvanlarını bilmektir, hayvanlarını görmektir, hayvanlarını sınamaktır. Bu şekilde bilgi ve birikim sahibi oluruz zaten. Bu da bir zaman ister. Geçen videoda da söyledim. Yani esas olan her zaman tecrübe ve deneyimdir. Hayvanı bilmektir, hayvanını tanımaktır, hayvanla çalışmaktır, farklı hayvanlarla çalışmaktır. Bir damızlık tavuk da kolay kolay ele geçmez. Bir damızlık tavuk, yani gerçekten bu bahsettiğimiz damızlık tavuk kaliteli ve özellikli olması lazım yani. Gerçekten işinin ehli insanlardan gelen, kaliteli üretim yapan insanlardan gelen bir hayvan olması lazım ki siz de üretiminizi ona göre kalitelendiresiniz, yükseltesiniz, çıtanız yükselsin. Her zaman iyi işler yapmak için koşturmak lazım yani, biraz çaba sarf etmek lazım, biraz da zamanınızın kaybolması lazım. Kimse kafadan damızlık hayvanla çalışmaz yani. Tamam mı? Hiç kimse. Hiç kimse damızlık hayvanla kafadan çalışmaz. Bir hayvan doğdu, damızlığın altından düştü diye de damızlık değildir. Ona bakarsanız o zaman sağlar çatır çutur yıkılırdı şimdi yani. Dostlarım, videonun sonuna geldik. Umarım söylediklerim size faydalı olmuştur. Her zaman görüp bilmek, deneyim, tecrübe etmek en güzelidir. Damızlıktaki, damızlık eşleşmelerindeki en büyük amaç ise iki doğru hayvanı her zaman söylediğim gibi bir araya getirebilme yeteneği. Tavuk her zaman bir adım öndedir. Tavuk her zaman en iyisi olacak. Tavuk her zaman en inatçısı olacak. Tavuk her zaman en pisi olacak. Tavuk işini yapacak sürünün içerisinde. Mesela siz de benim gibi hayvanların içerisindeyseniz, böyle izleme fırsatınız varsa onları, hayvanların hiyerarşik durumu vardır. Onlar arada sırada değişir. En alttaki tayfa üstü zorlar. Artık ben de üstü olmak istiyorum diye bunun yüzünden kavgalar çıkar. Mesela benim kümeste devamlı kavgalar çıkıyor. Şimdi artık genç aşağıyı yukarıyı zorlamaya başlıyor. Oturup izleyeceksiniz. Oturup bakacaksınız. Hayvan ne yapıyor? Eli hızlı mı? Ağzı hızlı mı? Çabuk mu? Hayvan 2-3 tane yiyip kaçıyor mu? Kaçıran neden kaçırdı? Kaçan neden kaçtı? Bunları takip edeceksiniz, bileceksiniz. Sıradan eşleşmelerle olmaz. Sıradan hayvanlarla olmaz. Güzel hayvan elde etmek istiyorsanız her zaman daima kalitelisini, iyisini seçeceksiniz. Ayıracaksınız devamlı. Dönem dönem yavru alacaksınız hepsinden. Dönem dönem bunları çalıştıracaksınız. Bunları göreceksiniz. O şekilde damızlık elde edeceksiniz. Ya da parayla en iyi yetiştiriciler kimlerse onları takip edeceksiniz. Onlar eğer elinden hayvan çıkarıyorsa da, ki bu çok tehlikelidir, onlardan alın diyeceğim de ben bu konulara hiç girmeyeyim. Ben elimizdeki malı değerlendirip, tamam mı? Elimizdeki malı değerlendirip en iyi şekilde deneyim ve tecrübe edinerek bu hayvanları birbiriyle eşleştirerek damızlık sahibi olmaya çalışalım diyelim. Diğer konulara girmeyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sizi seviyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.